Mısır'ın altın tozlu kumlarından yükselen, Roma'nın çalkantılı koridorlarında yankılanan ve tarihin sayfalarına efsane olarak kazınan bir isim. Kleopatra. Bu sadece bir kraliçenin hikayesi değil, aynı zamanda Nil'in asi kızı olan genç bir kadının, dünyanın en güçlü imparatorluklarının kaderini nasıl değiştirdiğinin nefes kesen destanı. Halının içinde saklanarak Julius Caesar'ın odasına sızışından, Marcus Antonius'u Tarsus'ta büyülü bir gemiyle karşılayışına kadar. Kleopatra, güzelliğiyle değil, sıra dışı zekası, politik dehası ve karşı konulamaz karizmasıyla erkekleri ve imparatorlukları fethetti. O, sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda 9 dil bilen, felsefe ve matematik tartışabilen, bir yandan da kadim Mısır tanrıçası Isis'in yaşayan vücut bulmuş hali olduğuna inanan bir stratejisti. Peki, bu son büyük Helenistik kraliçenin hayatını Sezar'la olan tutkulu ittifakı, Antonius'la yaşadığı trajik aşk ve nihayetinde Octavianus'a karşı verdiği son, umutsuz mücadele nasıl şekillendirdi? Taht kavgaları, Roma'nın gölgesi ve kendi çocuklarının geleceği için verdiği bu destansı savaşın sonunda onu ne bekliyordu? Aktium'un kanlı sularından, İskenderiye'nin son nefesine kadar. Gelin, Kleopatra'nın sadece bir kadın değil, çağının en büyük siyasetçilerinden biri olduğunu, gücü elinde tutmak için neleri göze aldığını ve bir imparatorluğun kaderini nasıl değiştirdiğini birlikte keşfedelim. Bu video, tarih kitaplarında okuduklarınızdan çok daha fazlası. Bu, bir yılanın zehriyle son bulan ama efsanesi sonsuza dek yaşayacak olan bir kraliçenin gerçek hikayesi. Yıl M.Ö. 69, Mısır, İskenderiye. Büyük İskender'in kurduğu şehir, feneriyle parlayan bir bilgi ve ihtişam merkezi. Nil Nehri'nin bereketli kıyılarında, güneşin altında parıldayan beyaz mermer sarayların birinde, küçük bir kız çocuğu dünyaya geldi. Adı Kleopatra Filopetor. Onu Nil'in yılanı ya da Doğu'nun son kraliçesi olarak tanıyacaktı dünya. Ama o gün, sadece Mısır firavunu 12. Ptolemeis Auletes'in 3. kızıydı. Kanında bir damla bile Mısır kanı akmıyordu. O, Büyük İskender'in komutanlarından Ptolemeis Soter'in soyundan gelen Makedon Yunan kökenli bir prensesti. İskenderiye, o dönemde Akdeniz'in en büyük metropolüydü. Kütüphanesiyle, ilim adamlarıyla, filozoflarıyla, tiyatrolarıyla adeta bir kültür mozaiğiydi. Kleopatra bu entelektüel havada büyüdü. Diğer kraliyet çocuklarının aksine sadece sarayda oturmadı. Hocalarından Yunanca, Latince, İbranice, Aramice, Arapça gibi birçok dil öğrendi. Coğrafya, matematik, felsefe, edebiyat ve en önemlisi siyaset bilimi üzerine eğitim aldı. Mısır'ın kadim hiyerogliflerini okumayı öğrenen tek Ptolemeis hükümdarıydı. Bu, onun Mısır halkının kalbine giden yolu açacaktı. Babası, zayıf ve halk tarafından sevilmeyen bir hükümdardı. Tahtını korumak için Roma'ya büyük paralar ödemiş, bu da Mısır'ı ekonomik olarak zayıflatmıştı. Kleopatra, babasının zayıflığından dersler çıkardı. Anladı ki, bir kraliçe sadece güzel olmakla kalmamalı, aynı zamanda güçlü, zeki ve ikna edici olmalıydı. Gözleri, sadece İskenderiye'nin ihtişamını değil, Roma'nın yükselen gölgesini de görüyordu. Babası öldüğünde, Kleopatra 18 yaşındaydı. Vasiyetine göre, küçük kardeşi 13. Ptolemeis ile birlikte tahta çıkacaktı. Ama taht kavgası kaçınılmazdı. Mısır'ın geleneklerine göre, bir kadın tek başına hükmedemezdi. Genç Kleopatra, siyasi arenada yalnız başına ayakta durmaya çalıştı. Ancak saraydaki hadım ve danışmanların etkisiyle kardeşi, onu tahttan indirmeye çalıştı. Kleopatra İskenderiye'den kaçmak zorunda kaldı. Suriye sınırında bir ordu toplamaya başladı. Tam da bu sırada, Roma'da büyük bir iç savaş patlak vermişti. Sezar ve Pompei arasındaki bu savaş, sadece Roma'yı değil, tüm Akdeniz'i etkileyecekti. Pompei, Sezar'dan kaçarak Mısır'a sığındı. Ama Mısır'daki danışmanlar, Roma'nın öfkesini çekmemek için Pompei'yi öldürdüler ve başını Sezar'a bir hediye olarak sundular. Bu olay, Sezar'ın Mısır'a gelmesine neden oldu.
Roma'nın en güçlü adamı, Mısır'ın iç işlerine karışmak üzere İskenderiye'ye ayak bastı. Kleopatra için bu, hayatının en büyük fırsatıydı. Ama Sezar'a ulaşması kolay değildi. Kardeşi ve onun danışmanları sarayı sıkı bir şekilde koruyordu. Efsaneye göre, Kleopatra, Sezar'a ulaşmak için son derece cesur ve zekice bir plan yaptı. Küçük bir tekneyle saraya sızdı ve bir halının içine sarılarak Sezar'ın odasına taşındı. Halı açıldığında, Sezar karşısında sadece genç ve güzel bir kadın değil, aynı zamanda karizmatik, zeki ve entelektüel bir kraliçe buldu. Bu buluşma, tarihi değiştirecekti. Sezar, Kleopatra'nın zekasından ve karizmasından çok etkilendi. Mısır'ın taht mücadelesine Sezar'ın müdahalesiyle Kleopatra yeniden tahta çıktı. Kardeşi Ptolemeis 13, Nil nehrinde boğularak öldü. Kleopatra, bu kez küçük kardeşi 14, Ptolemeis ile evlenerek Mısır'ı yönetti. Kleopatra, Sezar'dan bir çocuk dünyaya getirdi. Caesation yani Küçük Sezar. Bu, Roma ile Mısır arasında yeni bir bağ kuruyordu. Kleopatra, Sezar'ı İskenderiye'ye davet etti. Ona Mısır'ın görkemini gösterdi. Birlikte Nil'de gezintilere çıktılar. Mısır'ın kadim bilgeliklerini tartıştılar. Sezar, bu kraliçenin sadece doğunun değil, tüm dünyanın en çekici kadınlarından biri olduğunu anladı. Sezar'ın Roma'da öldürülmesi, Kleopatra'yı derinden sarstı. Mısır'ın koruyucusu gitmişti. Caesation ile birlikte Roma'dayken, bu trajik haberle İskenderiye'ye geri döndü. Roma bir kez daha iç savaşa sürükleniyordu. Sezar'ın varisi Octavianus ve Sezar'ın generalleri Marcus Antonius ile Lepidus arasında iktidar mücadelesi başladı. Kleopatra, Mısır'ın bağımsızlığını korumak için bir kez daha Roma'nın güçleriyle ittifak kurmak zorundaydı. Roma'nın doğu topraklarının kontrolünü ele geçiren Marcus Antonius, Mısır'a geldi. Kleopatra, Antonius'u Tarsus'ta karşıladı. Bu karşılaşma, tarihin en dramatik aşklarından birinin başlangıcı olacaktı. Kleopatra, Antonius'u karşılamak için dillere destan bir gemiyle geldi. Altın yelkenler, gümüş kürekler, sandal ağacı tütsüleri. Antonius, Sezar'ı büyüleyen bu kraliçenin cazibesine hemen kapıldı. Kleopatra, Antonius'a sadece aşk değil, aynı zamanda Mısır'ın zenginliklerini, doğunun gizemini ve siyasi dehasını sundu. Birlikte bir kış geçirdiler İskenderiye'de. Antonius, Roma'daki karısını ve görevlerini unuttu. Kleopatra, Antonius'tan 3 çocuk dünyaya getirdi. İkizler Kleopatra Selene ve Alexander Helios ve küçük Ptolemeis Philadelphus. Bu ittifak, Roma'nın doğusunda güçlü bir Nil İmparatorluğu hayalini besliyordu. Antonius, Roma topraklarını Kleopatra'nın çocuklarına vermeye başladı. Bu durum, Roma'da Octavianus'un tepkisini çekti. Octavianus, Antonius'un Kleopatra ile olan ilişkisini ve doğudaki politikalarını Roma'nın aleyhine olarak gösterdi. Roma, Antonius'a savaş ilan etti. Bu savaş, aslında Mısır'a ve Kleopatra'ya karşıydı. Actium açıklarında büyük bir deniz savaşı yaşandı. Kleopatra, gemileriyle Antonius'a destek verdi. Ancak savaşın gidişatı Roma'nın lehine döndüğünde, Kleopatra gemileriyle birlikte geri çekildi. Antonius da onu takip etti. Bu, onun için siyasi bir intihar oldu. Savaş kaybedilmiş, Roma orduları Mısır'a doğru ilerliyordu. Antonius, İskenderiye'ye döndüğünde, Kleopatra'nın öldüğünü bildiren yalan bir haber aldı. Keder içinde kılıcını kalbine saplayarak intihar etti. Kleopatra, son anlarında Antonius'u yanına aldırdı ve onun kollarında can verdiğine tanık oldu. Octavianus İskenderiye'ye girdi. Kleopatra, son bir umutla Octavianus'u etkilemeye çalıştı. Ancak Octavianus, Antonius gibi bir hata yapmaya niyetli değildi. Kleopatra'yı Roma'da zafer alayında sergilemek istiyordu. Kraliçe, bu aşağılanmayı asla kabul etmeyecekti. Kleopatra, Octavianus'un eline düşmektense ölmeyi tercih etti. Efsaneye göre, odaya gizlice sokulan bir kobra tarafından zehirlendi. Zehirli yılanın ısırığıyla, Mısır'ın son büyük kraliçesi hayata veda etti. Onun ölümüyle, Ptolemeis hanedanı sona erdi ve Mısır, Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline geldi. Kleopatra'nın ölümüyle birlikte, bir kraliçenin hayatı sona erdi. Ama bir efsane doğdu. Tarih boyunca birçok yazar,
Şair, ressam ve yönetmen onun hikayesini anlattı. Shakespeare'in Antonius ve Kleopatra oyunu, Hollywood filmleri. Her biri onu farklı bir şekilde resmetti. Baştan çıkarıcı bir kadın, güçlü bir lider, trajik bir aşık. O, sadece güzelliğiyle değil, zekası, dil bilgisi, siyasi dehası ve karizmasıyla erkekleri büyüleyen, imparatorlukları etkileyen bir kraliçeydi. Nil'in kızı, Roma'nın kraliçesi olmak isteyen, Doğu'nun son büyük hükümdarı. Kleopatra, sadece bir tarih figürü değil, aynı zamanda aşk, güç ve trajedinin ebedi bir sembolü olarak tarihin tozlu sayfalarında yaşamaya devam ediyor. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.